Evet arkadaşlar, hep soruyoruz. Acaba midem büyür mü? Ve midem büyürse nasıl büyür? Özellikle tüp mide ameliyatı olanlar bu soruyu çok fazla soruyorlar. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir yemek borusu, şöyle bir mide çizelim. Peki biz tüp mide ameliyatında ne yapıyorduk arkadaşlar? Standartize edici bir buji, ağzınızdan bir tüp yerleştiriyoruz. Adı oradan geliyor. Tüpü böyle midenin çıkışına doğru koyuyoruz. Onun kalıplığında midenizi kesip şu parçayı dışarı alıyoruz. Şunu alalım dışarı. Dışarı geldi. Şöyle bir tüp mide hattı ve tüp haline gelmiş bir midemiz var. Şimdi mide nasıl büyüyebilir arkadaşlar? Bir kere dokular genişleyebilen dokulardır, esneyebilen dokulardır. Bir kişinin bakın midesi büyümeden de bir porsiyon yemek yiyebilir. Neden? Bazı mideler esnektir arkadaşlar. Biz endoskopi yaparız. Mideyi endoskopide havayla açtığımız için midenin genişlemesini tam göremeyiz. O direnci kıramayız havayla ve mideyi büyümemiş olarak değerlendirebiliriz. Ameliyat olmuş biri için söylüyorum. Ama kişi yemek yemeye başladığında, yemek tabii katı, basıncı, bakın katı, basıncı daha fazla ve mideye yemek gelmeye başladığı zaman midenin anatomik ve fizyolojik yapısından dolayı mide genişleme yeteneği kazanır yemekle temas ettiği zaman. Elastikiyeti artar. Siz yemek yersiniz, mideniz genişler şöyle, yemeği içeri alır, ondan sonra mide yine eski haline döner. Bakın bu esnek bir midedir. Bu mideyi siz endoskopi yaptığınızda midesini ya da pasaj grafisi çektiğinizde midesini küçücük görürsünüz. Hastayı ameliyata alırsınız. Midesi büyümüş mü diye bakarsınız. Serbestleştirdiğinizde midesinden küçücük şöyle bir ya da kestiğinizde şöyle bir parça çıkar. Ama hasta ameliyattan önce der ki size ben bir porsiyon yemek yiyebiliyorum. Demek ki iki tür mide grubu var. Bir esneyebilir, elastikiyeti fazla, yediğinizde büyür, sonra eski haline gelir. Elastikiyeti fazla. Bir de miyopatinin oluştuğu, bakın farklı bir tabir söylüyorum. Miyopatinin oluştuğu, yani kasların kasılma yeteneğini kaybettiği midelerde de mide büyür. Nasıl büyür? Bazısının midesi şöyle büyür. Bazısının midesi böyle büyür. Bazısının midesi şöyle büyür. Ama bir şekilde büyür. Niye bu büyür? Endoskopi yaptığımızda bu büyüklüğü görebiliriz. Niye? Çünkü bu mide miyopatisi olan, yani kasılma yeteneğini kaybetmiş bir midedir. Bu mide gerçekten endoskopide de büyük olarak gözüküyor. Siz bunu midesini küçülttüğünüz zaman tekrar mide küçültme yapabilirsiniz. Küçülttüğünüz zaman küçülür ama miyopatisi olduğu için 1-2 yıl sonra midesi tekrar büyüyecektir. 2 yılda bir böyle ameliyatlarla uğraşacaksınızdır. O yüzden tüp mide ameliyatı olmuş, midesini küçültülmüş bir hasta hep ne diyoruz? Midesi büyümeden de kilo alabilir. Midesi esnek bir mide olabilir. Alır, yemeği geri gelir. Ya da miyopati gelişmiş bir mide olur. Direkt mide büyür arkadaşlar. O yüzden ameliyat olan biri ameliyata güvenmemeli. Ameliyatla kilo verimi sağladıktan sonra artık midesinin çapının hiçbir önemi yoktur arkadaşlar.